ekranlarda güzel bir hanımefendi. Her zamanki şıklığıyla İpek Canbulat'la geldik arkadaşlar. İpekçim nasılsın? Teşekkür ederim. Öncelikle herkese güzel hafta sonları diliyorum. Bütün takipçilerinize de buradan selam olsun diyorum. Başta biliyorsunuz ki özel takipçileriniz var sizin. Dolayısıyla bunlardan en önemlilerinden bir tanesi bana yazdı. İpek Hanım bugün acaba o beklenen konuyla ilgili merak etmeyin yayın sonuna kadar açıklayacağım. Çalışıp geldim bakın. Hepsi her şeyimiz önümüzde. Hiç merak etmeyin. O merak Altyazılar ettiğiniz başladı konuyla mı? ilgili Altyazılar efendim. başladı mı? Başlamaz mı? Aykut Öğen yazmış Sayın Bilal Bey ve İpek Hanım diye. Ama tabii ki Lale Arzu gelmedi. Bana özelden yazdı. Gerekli olan bütün bilgiyi ben hepinize buradan vereceğim. Merak etmeyin. Ama lütfen sıkıştırmayın. Çünkü neden? Bu program ve bu Bilal abinin yayını sadece o şahıslardan ibaret değil. O konuda da saygı göstermenizi rica edeceğim. Bu arada lütfen beğeni çok az, katılım çok az. Beğenilerimizi çoğaltırsak daha çok sosyal medyada keşfete düşeriz. Hepinize selam olsun. Yayınımız başladı. Bilal abi de söz buyurun. Altyazıları ben yine göremiyorum. Gerekli Ben düzeltmeleri okurum yaptım. size. Banu Tabaş geldi. Bilal abicim iyi yayınlar. Özgen Karcı iyi yayınlar. Peki. Lale Arzu iyi Evet, yayınlar. altyazıları göremiyorum maalesef arkadaşlar. Hoş geldiniz yayına. Moderatörlerim hoş geldiniz. Lale Hanım geldi mi Lale Arzu? Evet gelmez mi? O her yayın başlamadan 15 dakika önce vurdu hazır kıta. Tamam Lale Hanım hoş geldiniz tekrar. Peki arkadaşlar. Merhaba Bugün Simon. yine gündemimiz yoğun bugün yine. Konuşalım ve sizin İpek Canbulat'tan beklediğiniz, arzu ettiğiniz bir açıklama vardı. O konuda da kendisi ilerleyen dakikalarda kendisi o konuya da değinecek, anlatacak arkadaşlar. E, Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir eşinden boşandı dostlar. 5 yıl önce evlenmişlerdi. Derya Özdemir'le Yalçın Kale 2021 yılında evlenmişlerdi. E, Demet Özdemir'in ablası da e, Demet Özdemir gibi dansçıydı. Hatta Mustafa Sandal'ın İsyankar klibinde dans etmişti. Demet Özdemir ailesine çok düşkündür ve çok üzüldü. Aldığım bilgiye göre ablasının boşanmasıyla ilgili olarak ve ablasını hiç yalnız bırakmıyor şu zor günlerinde. Hatırlarsanız geçen Haziran ayında 2 ay evvelde Göçek'te bir tekne kiralayıp günlüğü 1400 Euro'dan Demet Özdemir ailesini oraya tatile götürmüştü. Ablası da oradaydı. Onlarla tatil yapmıştı. Geçmiş olsun diyelim. Ne yapalım? Hayat bu. Hayatta mutluluk da var, üzüntü de var. Olması istenmezdi ama yaşandı arkadaşlar. Bunu da burada verdim. Dostların hepsi gelene kadar şöyle kısa kısa bilgiler vereyim istiyorum. Murat Yıldırım, sevilen oyuncu, Güller ve Günahlar'da Kanal D'de yakında tekrar ekranlara gelecek. Başrollerini Fransız oyuncu Eva Green'le paylaştığı The Trice filmiyle dünyanın en prestijli sinema festivallerinden Toronto Uluslararası Film Festivali'ne katılacak. Murat Yıldırım çok iyi bir oyuncu. Gururumuz Murat Yıldırım. Beğenirsin sen Murat Yıldırım'ı değil mi oyuncu olarak? Çok eski arkadaşımdır benim. Bundan 25-30 sene önce o kadar gitmeyeyim de şimdi o kadar da yaşlı değilim açıkçası da 25 sene önce o zaman ilk evliliğinde Burçin'le evliydi. Soyadını unuttum kızın. Burçin Terzioğlu. Burçin Terzioğlu ile evliydi. O zamanlar işte Sevda, ben, Cengiz Çolak onların çok yakın arkadaşı. Hep birlikte Kıbrıs'a gitmiştik. Dolayısıyla o zaman ben Kıbrıs'ta yaşamıyordum. Orada güzel bir tatil yapmıştık. Murat böyle çok soğuk, donuk. Burçin de öyle. Böyle iki çift çok soğuk, donuk görmüştüm. Hatta böyle aralarında baktığımda o soğukluğu da o zaman hissetmiştim. Dedim bu evlilik sürmez ve gerçekten sürmedi ve ayrıldılar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Murat'ı çok beğenirim. Bir defa son derece başarılı, son derece haza bir beyefendi. Bu evliliğinde de Allah muvaffak etti. Hep de mutlu olsunlar. Eşi de çok tatlı. Ama Güller ve Günahları siz söylediğiniz diye ben izledim. Takip ettim, çok da beğendim. Çok da reytingi de yüksek Bilal abi. Yani öyle hani abi dizisi falan gibi değil. Ne dizisi gibi? Abi dizisi falan gibi değil. Değil. Kızacaksın bana ama değil Yok yani. kızmam.
Kızmam. Evet, İman Albani ile güzel bir evliliği var. 10 yıldır süren güzel Maşallah. Evet, güzel bir onunla mutlu evlilikleri var. oldu. Yani rayında gidiyor her şey. Ama ben tabii ki ya Bilal abi böyle adamları da takdir ediyorum. Yani aslında bakıyorum hem evliliğinde mutlu hem işinde böyle çok iyi. Ya bu adam yani gerçekten inanılmaz seviniyorum o zaman. Diyorum ki ne kadar paralel götürüyor hem işini hem evini hem ocağını diye. Bu arada Meral ablacığım hoş geldin. Sema ablacığım hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen beğeni yapalım. Bakın 250 kişiye yakın kişiyiz. Beğenimiz çok az 42. Lütfen biraz beğeni yapalım. Bu arada güzel sözleriniz için çok çok teşekkür ediyorum yürekten. Kusura bakmayın böyle fön çektiremedim. Denizden çıktım. Yani o yüzden dolayı böyle ıslak kafayla geldim. İnanın daha güzel oluyor emin olun. Evet, evet. Islak saç modası. Hayır aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Şifalı bir su buldum kendime. Öyle mi? Şelaleye götürdü arkadaşım ki ayağımda problem var. O şelaleye gittik Yeşim'le birlikte bugün. Uludağ'a. Uludağ. Uludağ'a çıktın. Evet evet dağa çıkarken bir şifalı bir sular bulduk. İnanmazsın belki yüzlerce litre de eve su getirdik şifalı su. Böbrek taşlarına iyi geldiğini söylediler. Ben hemen ama parmağını dokunamazsın. Nasıl bir soğuk saklı kendi Buz soğuğu gibi. yani. Ne yaptım biliyor musun? Kafamı koydum suyun altına yıkadım. Güldüler bana. Yeşim'in arabasında da tesadüf havlu varmış. Kafamı sardım. Şifa getirdiğine inandım. Yenilensin beynim dedim. Çünkü mental sağlık da önemli. Yani yaptığım işten dolayı hakikaten hep negatif enerji aldığıma inanıyorum. Beynime şifa ver Allah'ım dedim. Ama orada bir sürü insanlar böbreğine, eline sürüyordu, yüzüne sürüyordu. Suyun altına koydum kafamı yıkadım. Hikayemde de paylaştım orayı bugün. Ya Peki Teşkilat dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı arkadaşlar. Teşkilat dizisi bak 7. sezonu hiç durmuyor, hiç pes etmiyor. Hep asılıyor. Bu sezonu da zirvede tamamlamam gerekir diyor yapımcı. Bensu Soral başrolde e, Teşkilat dizisinde geçen gün konuştuk. Yeni isim olarak Afra Saraçoğlu'na ve Hande Erçel'e teklif edilmişti ayrı ayrı. İkisiyle de anlaşamamıştı yapımcı. Bensu Soral'la anlaşmıştı. Şimdi de flash bir transfer daha yaptılar Teşkilat dizisine. Duygu Sarışın'la anlaştılar. O da dizinin kadrosuna dahil oldu. Ne azim, ne istek, ne arzu değil mi? Yapımcıdaki hırsa bak, kanaldaki hırsa bak. TRT'nin dizisi. Ne diyorsun? hırs aslında bir yerde bir noktada iyidir, bir noktada kötüdür. Yani hırsı yolunda ve dozunda yapmak lazım. Ne diyorum? Yani başarılı olmak için eğer bir amaç uğruna o hırsı yaptıysa Allah yolunu açık etsin ne diyeyim. Çocuklar çok rica edeceğim lütfen moderatörler ilgilenin yazılarla. Banucuğum orada mısın? Ha. Evet. Yani bu sene de yine zirvede olmak istiyorum. De hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Kadroda ne gerekiyorsa yıldız oyuncuları transfer ediyorlar ve en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Peki Uzakşehir dizisinin çekimleri başladı. Uzakşehir dizisi ekranların zirvedeki yapımı biliyorsun. 15-16 reytinge kadar çıkıyor sezon içinde. Taşacak bu denizde reyting başarısını ediyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrol oyuncuları kriketle poz verdiler. Dizinin çekimlerinin başladığı müjdesi haber olarak bugün her yerde magazin sayfalarında yer aldı. Yolu açık olsun. Bu sene izle artık bu diziyi. Bu sene izle. Tamam ama siz söyleyin işte dizi başlıyor deyin. Dizi başlamadan önce zaten takip ederim merak etmeyin. Burada konuşuruz zaten başlarken. Susuz yazı soruyor Sıla Deveci. Susuz yazdan diyor haber yok. Haber yok diyor. Susuz Yaz'dan evet bir haber yok hala. Kast oluşturmaya devam ediyorlar. Ancak başrol kadın oyuncusu konusunda henüz bir açıklama, şu isimle anlaştık diye bir açıklama yok. Bizler Afra Saraçoğlu olsun diye bekliyoruz ama bakalım ne olacak? Susuz Yaz'la ilgili olarak çekimlerin de çok kısa bir sürede başlayacağı bilgisi var bizde ama henüz
kadın oyuncu konusunda kesin bir şey yok arkadaşlar. Bu arada senin çok sevdiğin bir kadın. Seda Sayan mı? Hayır, İrem Derici. Çok Ee, severim onu. Evet. evet, İrem Derici 2026'dan daha e, çok kötü bir yaz geçirmemiştim yazan bir takipçisine, bir hayranına cevap veriyor sosyal medyada. Evet diyor, aynı fikirdeyim diyor. 2026 yazı benim için de kötü geçiyor diyor. Hayalim anne olmak. Eşimle en acilinden hayallerimizi kurup tedavi olduğumun güzel haberlerini size anne oluyorum demek istiyorum. Demek ki tedavi olması gerekiyor. Demek ki bir problemi var, kendisine ait bir problemi. Ama teknoloji o kadar ileri ki tedavi derken aslında tüp bebeğin adı tedavi, öyle söyleyeyim. Yani normal gebelik olmadığı zaman interfilit oluyor. O zaman da tüp bebek tedavisi yapıyorlar. Tedavi dedikleri aslında bu tüp bebek olayı. Onu söylüyor. Evet, Melih Kunukçu'yla geçen Şubat'ta nişanlandılar. Nişanlandı. Şubat ayında nişanlandılar ve Eylül'de evleneceklerini söylemişlerdi. Açıklamıştı o zaman İrem Derici. İşte Eylül'de geldi çattı. Kesin bir net bir gün vermedi ama elbette akıllarında bir tarih vardır, değil mi? Yani Eylül ortası gibi düşünüyorlardır. Çünkü o tarihler önemli tarihler. O çünkü astrolojiye çok inanır ve bazı tarihler vardır ki astrolojide evlilik için adım atılmaması gereken ve yapılması gerekenler için ideal tarih olarak belirlenmez. O da ona çok inandığı için kendi zaten kafasında belirlemiştir o süreci. Ama tabii ki ben de hep söylüyordum. Ne diyordum? İrem anne olursa bu agresiflikleri, bu sivri dillilikleri bırakır diyordum. İrem anne olacak. Ondan çok eminim ben. Biliyorum yani. Sen Eylül 14'e kadar hiçbir şey yapmayın diyorsun insanlara. Yani 14, Önemli evet 14 işlerinizi Eylül erteleyin. önemli. Önemli işlerinizi Eylül 14 sonrasına erteleyin. Evlenmeyin. Karar Evet, estetik vermeyin. operasyonlar olmayın. Çok hayatınızı dönüm noktası olacak kararları almayın. Aynı zamanda ne bileyim çok ciddi olaylarda imza atmayın. Mesela bu tapu olabilir, bir ev alma olabilir, bir şey olabilir, anahtar, araba alma. Önemli olayları 18 Eylül tarihine Almayın. kadar öteleyin. Çünkü 28 Ağustos'ta gerçekleşecek olan ay tutulması sizi olumsuz yönde etkileyebilir. Anlatabiliyor muyum? Bizim daha önceki güneş tutulması gibi değil, farklı. O güneş parçalı da değildi. Tam bir güneş tutulmasıydı ama bu sefer 28 Ağustos'ta sabah 04.16'da gerçekleşecek olan ay tutulması hayatımızdan gerçekten çıkarmamız gereken ne varsa ama. Bu bir koca olabilir, erkek olabilir, sevgili olabilir, iş olabilir, her şey olabilir. Ne varsa planımız doğrultusunda gerçekleşecek. O yüzden dolayı da 18 Eylül tarihine kadar sakın önemli kararlar 14. almayın. 14 demişti. 14 Eylül. Peki 14. ay tutulması bu ay sonunda olacaksa 14 Eylül'e kadar ne sürecek? Etkisi sürer Bilal abicim. Öyle kolay işler değil bunlar. Dolunayın bile etkisi nereden baksan bir 3-4 gün sürüyor. Başımız ağrıyor. Özellikle toprak gruplarını etkiliyor ama ay tutulması öyle olmayacak. Bütün burçları etkileyecek. Ama genelde Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle de gerçekten ve Kanada'da daha çok etkili olacak. Bizim saat farkımız da var ya onlarla. Önce onlar etkilenecekler. Ama orada çok daha böyle yüksek dozajlı bir tutulma olacak. Bizi çok çok açıkçası etkiler, mutlaka ki etkiler. Ama gökyüzünün etkileri Türkiye'de öyle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi sert açılı olmayacak. Bunların da biliyorsunuz açıları var. Bizi o kadar çok çok aşırı etkilemeyecek. Açılarını evet. Peki bunların da açıları var biliyorsun. Onları ben detaylı olarak kendi Ben sayfamda nereden anlatıyorum. bileyim? Sen söylersen, anlatırsan dinliyoruz, vakıf oluyoruz konuya. Teşekkür ederim. Çok mersi. Rica ederim. Dediğim gibi Bilal abicim, ben zaten kendi Instagram sayfamdan, hikayemde bütün burçları, tutulmaları, retroları, açıları, hangi evimizde neler olacak hepsini tek tek açıklıyorum. Burada anlatmama gerek yok. Zaten buradan bana danışmak isteyenler geliyorlar, müracaat ediyorlar. Ben elimden geldiği kadar destek oluyorum. Ama bu programımızda bizim önemli şeylerimiz var. Boş ver şimdi astrolojiyi, sen bizim konumuza Peki. geç.
Peki İrem Derici bu arada ikinci evliliğini yapacak. 2014-2018-16 yılları arasında 2 yıl radyocu Rıza Esendemir'le evliydi ve çocukları da olmamıştı. Şimdi Melih Kunukçu'yu çok beğeniyorum ben. Çok efendi bir çocuk. Dansçı ve Asla DJ. beyefendi. Gerçekten Evet, ben de. dansçı ve DJ. Onunla evlilik planlıyorlar. Çocuk da yapmak istiyor İrem Derici. Hayırlısı olsun bakalım onlar için. Ee, Mert Ramazan Demir'le ilgili güzel Hayır. haberler geliyor. Güzel, başarılı Merak haber. etmeyin, linçlediler beni, linçlediler. Niye? Instagram'da bir gör DM'leri anlamıyorum. Macaristan'dan, Prag'dan, Ne Arjantin'den. gör? Bizim ekip değil. Beni tanıyanlar biliyorlar ne kadar bu konuda dobro olduğumu, ne kadar dürüst davrandığımı. Ama bazıları var ya İpek Hanım işte 3-4 gündür açıklayacağım diyorsunuz bize. Ben de diyorum ki biraz merak edin tam olarak açıklayayım. Kızmayın ya, sinirlenmeyin açıklayacağım. Neyi söyledim de yapmadım ki bugüne kadar. Evet, Dediniz ki İpek Hanım yorum yapın dediniz. Ben size onların doğum haritalarındaki ta ki düşünün sert geçiş açılarından tutun da hangi etkileşimde kaldıklarına kadar bakın burada notlar duruyor. Notlarımızın evet. hepsi bu. Tamam. Burada duruyor. Doğum haritaları da burada duruyor. Hepsi burada hazırlandı merak etmeyin. Açıklamaları hepsini tek tek yapacağım. Hiçbir zaman amacım sizi yanıltmak ya da illa benim fikrime sahip olun deyip saygı duymanız değil de. Tabii ki olumlu olumsuz hepimiz birbirimizin fikrine saygılıyız. Ama sonuç itibariyle çok güzel şeyler çıktı. E, Lydia, I love you so much. Peki, Mert Ramazan Demir'le ilgili güzel gelişmeler var arkadaşlar. Başarı gelişmeleri. Onu da konuşacağız biraz sonra. Bu arada daha 17 dizisinin başrol oyuncularından Ceren Ayruk'la bir röportaj var. Ceren Ayruk'la röportajda Çağan Efe Ak'la dizideki sevilen oyuncu Aras karakterini oynayan Çağan Efe Ak'la çok yakıştırıyorlar seni. Aranızda bir şey var mı diye soruyorlar. Kahkahalar atıyor. Demek ki çok iyi rol yapıyoruz diyor e, Ceren Ayruk. Ve ben diyor onu çok başarılı buluyorum diyor. Çok da iyi arkadaşız diyor. Yani aşkla Evet. ilgili hiçbir şey olmadığını söylüyor. Evlilik teklifleri alıyor musunuz diye soruyorlar bu güzel kıza. Evet benimle evlenir misin mesajları geliyor. Evet diyeceğim birine bir gün diyor. Kahkaha atıyor arkadaşlar. Seni Serenay Sarıkaya'ya benzetiyorlar diye ne düşünüyorsun diye soruyorlar. Çok mutlu olurum ama ben hiç benzetemiyorum kendimi. Çok farklı auralarımız, karakterlerimiz var. Fakat diyor bu benim için bir onur diyor. Peki sence benziyorlar mı? Bir sorayım sana. Ceren Ayruk'la Serenay Sarıkaya. Yani hiç alakası var mı ya? Serenay'ın aurasıyla, Serenay'ın enerjisiyle kimseyi kınamıyorum. Hiç kimseye de kötü bir şey söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Sözümde onlar meclisten dışarı ama ikisinin de farklı güzellikleri, ikisinin de farklı özellikleri var. Serenay'ın aurası, Serenay'ın yeteneği, Serenay'ın önemli bir karakteri var. Değişik bir yapıda bir kız. Yani şimdi bir Serenay'ın bir birikimi var, bir donanımı var. Anlatabiliyor muyum? Bu 17 dizisindeki kızcağız. Ve sizin o bahsettiğiniz o yakışıklı sarışın bir çocuk vardı ya ismini unutuyorum hep o çocuğun. Annem de onu çok beğeniyor. Hangisi? Uzun saçlı olan Teoman, kısa saçlı olan, Aras olan Çağan Efe Ak. Tamam Teoman benim de Teoman hani karakterini oynayan Ata Yaşat. hani geçen gün sordunuz ya bana sen beğeniyor musun onu? Bütün Türkiye genç kızlar çok beğeniyor dediğiniz. Evet evet o Ata Yaşat. Ha. Yani şöyle söyleyeyim ben. Bilal abicim. Serenay'ın aurası farklı. İkisini hiç benzer bir yön göremedim. Sadece sarışınlıkları ortak nokta o kadar. Yani açık tenli olmaları. Yoksa bir ben göremedim. Acaba yanlış yerden mi baktım? Yanılıyor muyum chat? Yo fizik olarak benziyorlar sadece bence. İşte dediğim gibi tensel, saçsal, bacak boyu, zayıflık anlatabiliyor muyum? O kadar. Ya Seda Sayan Aa, sorma sorma yine gündemde. Gene gündemde gene gündemde. O değil.
Maalesef. Ben yakından gördüm kendisini. Seda Sayan o değil. Bu fotoğrafı sosyal medyada Seda Sayan diye paylaşıyorlar. Seda Sayan kızdı. Aa, bu kim be dedi. Ne işi var, benim böyle bir şeyim yok, ben bu değilim dedi. Benim böyle bir görüntüm hiçbir zaman çekilmedi. Ben böyle değilim. Ben bu değilim dedi. Seda Sayan Seda çok Sayan bozuldu. o Çok şekliyle bozuldu. hayatta o şekilde gezmez. Bir, yakından tanıyan birisi olarak ben kadının cildini, suratını, bakımını gerçekten benim evimde her gün konu. Her gün. Dün şimdi Yeşim geldi, arkadaşım burada. Dün de onu anlatıyorum. Yani ben Türkiye'de Seda Sayan kadar yaşını göstermeyen ve gerçekten bakımlı, güzel, gerçek güzel, orijinal güzel bir kadın görmedim. Şimdi meyve veren ağaç taşlanır. Hele bizim bu Türk halkında meşhur. Yani neden kıskandınız kadını? Kadını kıskandınız, kalktınız oradan işlediniz. Olmayan bir resmi paylaştınız. O Seda Sayan değil. Ne Yani diyorlar biliyor yapay musun? zekayla çirkinleştirmişler kadını. Koymuşlar oraya. Alakası bile yok. Filtresiz, makyajsız Seda Sayan diye paylaşıyorlar. Hayır, Seda Filtresiz. Sayan'ın bir defa dudağı tek çizgi değil. Bakın, Seda Sayan'ın üst dudağı tek şerit değil. Seda Sayan'ın dudakları dolgulu mudur artık, kendi dudağım bilmiyorum. Köfte gibidir, güzeldir, gergindir. Çok güzeldir yüzü Bu Seda'nın. kim be? Aa, Bu kim be? Salak mısınız? Siz benimle alakası olmayan bir kadının resmini koyuyorsunuz diye. hiç alakası Sosyal yok. medyada köpürdü Seda Sayan ve en yakın arkadaşlarından Safiye Soyman'dan ona destek geldi. Seda dedi benim 31-35 senedir arkadaşım dedi. Ve dedi ben Seda'yı çok iyi bilirim, çok iyi tanırım. Bu o değil dedi. Ondan sonra benim bacım hiç de öyle değil. Zaten canlı canlı görüyorsunuz. Bu resimle oynamışlar dedi. O Evet, benim oynanmış Barbie yapay bebeğim. zeka. O benim Barbie bebeğim dedi. Safiye Soyman arkadaşına destek çıktı. Ve Seda Sayan çok kızdı, küplere bindi. Benimle niye böyle, beni niye böyle gösteriyorsunuz? Bu ben değilim diye. Sen Şimdi de Bilal abicim son zamanlarda çok gündemde biliyorsunuz. Seda evet, bir ara böyle ara verdi bazı şeyleri ama Kıbrıs'ta konserlere gidiyor kadın. Hala çalışıyor, hala üretiyor. Bu kadar hasetlik, bu kadar vicdansızlık, bu kadar kıskançlık olmaz. Bir de biliyorsunuz en son gördünüz mü? Dün gördüm her yerde reklam filmini. Böyle kolej evet, eteği giymiş Fransız kolejleri kızların eteğinden. Saçlar şurada toka var. Ya başarısını kıskanıyorlar, güzelliğini kıskanıyorlar. İşte buna böyle Seda bunları takacak kadın değil. Seda zaten farkında her şeyin. Kendisinin ne kadar bakımlı, ne kadar güzel olduğunu da farkında. Biz Sedacıyız. evet. Burak Bulut'la Eda Sakız, Burak Hoş. Bulut şarkıcı, kendi şarkılarını söylüyor biliyorsun. Eda Sakız da fenomen ve 10 ay evli kalabilirler. Geçen Mayıs'ta boşandılar. Boşandıktan sonra Burak Bulut'un boşandığı eşine düşkünlüğü devam etti. Buruk bir şekilde Hı. bir şekilde zaman zaman eski eşine göndermeler yapıyordu. Eda Sakız önceki gün doğum gününü kutladı ve doğum gününde mum üflerken dilersin ya bir şey, aşk dilediğini söyledi. Açık açık aşk dilediğini yüksek sesle söyledi. Burak Bulut çok üzüldü ya. Çok üzüldü Burak Bulut ve şunu yazdı. Seninle aynı derde yanmadık bir türlü. Başkasını koymadım yerine. Akacak gözyaşımda kalmadı diye tweet attı Burak Bulut. Yani o Yani kadar ağlamış, o kadar gözyaşı dökmüş ki, o kadar sevmiş ki onu. Kadının onu terk etmesi ve reddetmesini hazmedememiş ve kendinde büyük bir değersizlik hissetmiş. Dolayısıyla biraz da kendisini de yargılıyor bu cümlelerin içerisinde. Ama burada Eda'nın bunu keşke topluma bir mesaj olarak yeni birisini arıyorum, aşk arıyorum sözleri çok da şirin olmamış açıkçası. Yani bir kadına yakışacak cümleler değil bunlar. Çıkar bulursun, ondan sonra çıkarsın dersin ki evet sevdiğimi buldum dersin. Hani neyin arayışı, neyin mesajı bu? Bunu yadırgarım ben, kusura bakmayın. Bana uygun
bu. Biraz benim etik değerlerim farklıdır. Aslında toplumun etik değerleri ortak noktada, bir noktada buluşur ama bendeki değerler biraz daha farklıdır. Ben olsam böyle bir şey yapmazdım. Buna, ihanete böyle cevap verilmez. Adamın ben sonradan duydum ki kocasıyla bir ihanet uğruna boşandığını duydum ben. Siz duydunuz mu bir magazinci olarak bunu? Ben böyle bir şey duydum. Dediler ki böyle bir şey yok. Ama Yok diyorlar. Israrla. Eda açıklama yaptı bu iddialarla ilgili o zaman. Öyle bir ihanet söz konusu değil dedi. Bazı Birbirimize kadınlar bunu kabul etmezler. Bazı kadınlar bunu kabul etmezler. Ama yapacağını da yaparlar. Nereden bu kadar eminiz ki? ama Yani tabii ben öyle olur. duydum, bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi Bilal abi? Hala seviyor Bulut onu, biliyor musunuz? Hala. Hala atamadı kafasından. Hala çocuk atamadı, toparlayamadı kendini. Yani Evet. illa Eda diyor. Hani bu kadar sevmiş. Ya ben üzülüyorum. Bu hani aşk yönünden bu muzdarip olan insanlara gerçekten üzülüyorum. Diyorum ki kardeşim, bu kadar insanlara değer vermeyin. Çünkü Allah sizin elinizden bir gün alır bunu. Çünkü Allah dermiş ki en çok beni sev, benden fazlasını seversen sana onun yokluğunu acıtırım. İçini acıtarak alırım dermiş. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir şey. Bak artık burada inşallah diyemiyorum. Boşanmışlar, yolları ayrılmış, kararlar verilmiş. İkisi için de hayırlı olsun. Ben buradan Bulut için dua ediyorum Allah'a. İnşallah Rabbim Eda'yı unutturacak, gerçekten çok sevecek ve değer verecek birisini çıkarsın karşısına. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Sevgiye saygım sonsuz. Unutamamış, ne acı ki. Ne acı ki unutamamış. Çünkü bazı insanlar duygu yüklüdür. Bazıları ise başka yüklüdür. Anlatabiliyor muyum? Ötekileştirmiyorum Eda'yı. Ama burada olmaz bu. Şimdi ben yani ayrılacağım flörtümden, ya sevgilimden, kocamdan. Çıkacağım, tanınan bir insanım. Çıkacağım işte bu magazin programı. En kötüsü 30 bin izleme. 80 ülke, 90 ülke izliyor. Çıkacağım orada bangır bangır. Kendime koca arıyorum. Yahut işte eş arıyorum, partner arıyorum, aşk arıyorum. Bu etik mi ya Bilal abi? Bu Değil. normal bir şey. Olmaz. Olmaz bu. Acı çeken Değil. bir adam var ve biliyorsun o adamın acı çektiğini. Bu Evet. yapılmaz. Burada kınadım kendisini. Kasıtlı Eda'cığım, yapıyor gibi. efendim? Kasıtlı yapıyor gibi. Bakın bir kuyruk acısı çıkarttım buradan. Bir şey var. Bir şey var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir şey var. Söyle Ay Yıldız'cığım aşkım, söyle. Duyuyorum. Hepinizin yazılarını okuyorum. Yayın sırasında yayını bölüp size dönemiyorum. Özür dilerim. Hepinizi okuyorum. Ay Yıldız, olur mu öyle şey? Özel Lidya da abonelerden burada. kimler var yayında ben Lidya göremiyorum. geldi. Lidya. I love you so Lidya, much. Ya. Lidya hoş geldin. Bugün yine göremiyorum. Lidya hoş geldin Ay Lidya. Yıldız var. Sıla var. Elif Nur var. Gül Yıldız var. Gülseren Başdoğan var. Sema ablam var benim. Çok değerli. Leyla ablam var. Bir de Vicky var. Anlatabiliyor muyum? Bir de Özbekistan'dan selamlar demiş. Dişo'da Babanova. Peki bütün dostlara herkese selamlar. Dilerseniz arkadaşlar özel abone de olabiliyorsunuz. Bizi abone olarak izlerseniz mutlu oluruz. Dilerseniz özel abone de olabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Hı hı. Ve beğen yaparsanız da seviniriz dostlar. Bunu Evet, da bugün bayağı bir beğeni yapıyorlar. Yani normalde bu bunu kadar da dakika içerisinde bu kadar beğeni olmazdı. Bir bu kadar daha beğeni yapalım rica ediyorum. Biliyorum ki yayını takip edenler çoğu yapmıyor. Merak etmeyin. Yani illa abone olmak durumunda da değilsiniz, özel abone. Bakın burada hediye paketleri de var. Girin biraz YouTube'u araştırın. Hani güçlensin diye, yoksa bu programın ihtiyacı yok ama yayının güçlenmesi açısından. Bakın orada neler evet. var. TikTok gibi. Elmaslar, pırlantalar, neler neler, ne hediyeler var. Teşekkür ederim Filiz Hanım, sağ olun, eksik olmayın. Teşekkürler. Tarzan hoş geldin. Hollanda'dan Tarzan da geldi. Hoş geldin Tarzan. Hoş geldin. Hollanda'dan mı geliyor Tarzan? Evet, ben ilk defa görüyorum Tarzan Bey. Size hediye gönderdi şu an. Teşekkür ederim. Ben göremiyorum Teşekkürler. yazıları. Ben Ben görüyorum size göremiyorum. gönderdiği. Yıldız göndermiş size. Hediye Teşekkürler. göndermiş. Bu arada Ceylan Gündüz Fransa'dan geldi. Teşekkürler Ceylancığım. Hoş geldin canım. Tarzan çok teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol, eksik olma. Evet arkadaşlar, beğeniye devam lütfen. Teşekkürler Tarzan Bey. Peki arkadaşlar, Deniz Baysal'la ilgili bir gelişme yaşandı. Taşacak bu Deniz dizisinin sevilen oyuncusu Deniz Baysal, kocası Barış Yurtçu'yla Kolpa grubunun üyesi müzisyen Barış Yurtçu'yla boşanma aşamasında biliyorsunuz.
ve Barış Yurtçu Evet. boşanmak istemiyor. Barış Yurtçu'nun Deniz Baysal'ın arkadaşlarıyla oturduğu mekanı bastığı ve olay çıkardığı iddia ediliyor. Kalk buradan benimle geleceksin diye boşanma konusunu konuşacağız diye olay çıkardığı iddia ediliyor. Sosyal medyada bu konuda bugün bazı paylaşımlar var arkadaşlar ve Deniz Baysal boşanmayı istiyor, evini ayırdı gitti ama Barış Yurtçu işi yokuşa sürüyor iddiaları var ve çekişmeli boşanmaya döndü dosya iddiaları var. Şöyle bir ve Deniz Baysal'ın bu konudan yakındığı, Barış Yurtçu'dan yakındığı, kocasının işi yokuşa sürdüğünü arkadaşlarıyla sık sık konuştuğu, bu sebeple de Deniz Baysal'ın yakın arkadaşlarının ve ablasının sosyal medyada adeta, ablası Gözde Yılmaz'ın sosyal medyada adeta bir kampanya başlatıp kocasının ismini yazmadan cringe yazarak, yani başkası adına utanmak, utanç verici yazarak Deniz Baysal'ı kocasını Barış Yurtçu'yu eleştirdikleri, cringe yazıyorlar. Altına parantez içinde başkası adına utanmak. Siyah zeminde şu şekilde paylaşımlar. Deniz Baysal'ın Allah Allah. ablası ve yakın arkadaşları başka bir şey daha vardı. Gurur senin neyine yazıyorlar. Gurur Servet senin neyine yazıyorlar. Biraz gururlu ol yazıyorlar. Bu siyah zemin üzerine ve Ne kadar ayıp bir şey. ve yorumlarda hemen sana söz vereceğim. Ve yorumlarda, binlerce yorumda da bunların Barış Yurtçu'ya yazıldığı ifade ediliyor. Adeta bir linçe döndü. Evet, ne diyorsun? Bilal abicim, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani aşkta gurur olmaz bir. İkincisi, bu adam bir gurursuzluk, bu gurursuzca bir olay değil iki. Ayrıca böyle şeyler yargılanmaz. Yargıladığın yerden yaralanırsın. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi şöyle bir olay var. Adam da aldatmış bunu. Anlatabiliyor muyum? Bak burada İddia da var. İddia iddia. Özür diliyorum, iddia. Evet, iddia var. Biz duyduklarımızı söylüyoruz. Ben okuduklarımı söylüyorum, yorumları okuyorum. Yakın çevresinden yazılan yorumları okuyorum. Ne olursa olsun yakın çevresinden fake adreslerle giriyorlar. Adam aldatmış. Bir defa bunun var vebali çok diyelim. İddia iddia. diyelim biz. Kesin hüküm Tamam. vermeyelim. Bu haberi yapan televizyon kanalında da bu aldatmış diye konuşan arkadaşlar da bunu ispatla yükümlüler elbette ama ispat etmediler. Yani aldatmış, al belgesi, aldatmış, işte videosu yayınlıyoruz. Yönetmenim ver ekrana. Böyle olması lazım bu işin. Anlatabiliyor muyum? Bunlar yok. Aldatmış diye söyleniyor. Aldatmış diye paylaşımlar yapılıyor. Aldatmış da Peki bir olabilir şey ama var mı? aldatmış da İspat var olabilir. mı? İspat. Bir dakika. Aldatmış da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama adamın da bir kimliği, bir kişiliği var. Eğer öyle bir şey yoksa ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Onun Günaha için girerler. İftira olur o zaman. Vebale girer. Günaha girerler. ama Anlatabiliyor muyum? tabii aldattıysa da bunu çıkıp Deniz Baysal'ın arkadaşlar bütün kamuoyunu meşgul ediyoruz özel hayatımızda. Bu durum bu nedenle buraya geldi. Boşanma aşamasındayız ama boşanma dosyasında her şey var. Evet, bir haksızlığa uğradım, bir ihanete uğradım. Onun için boşanma davası açtım desin, keşke dese. Keşke dese de kurtulsa insanlar da. Anlatabiliyor muyum? Eğer öyleyse. Ama Bilal abi, yani aldatan adam da kalkıp ben aldattım demez ki. Hangi bir aldatan erkek ben aldattım diyer yakalanmadan? O da konuşsun, çıksın ki cevap hakkı var. Aldatmadıysa aldatmadım desin. Aldattıysa da Kesin. özür Kesin. dilesin O toplumdan, zaman eğer kamuoyundan. iftiraysa adamcağızı linçliyorlar. Büyük bir iftira bu, o zaman olmaz mı? Öyle dediler. Ben de alttan okuduklarımı size söylüyorum. Bakın chat de yazıyor şu an. Chat de aynısını söylüyor. Evet, iddia üzerine desek de sonuç itibarıyla demek ki kadının affedemediği bir durum var burada. O kadar basit. Ne olursa Yani olsun. tabii
İşin gerçeğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Aldatma var mı yok mu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama öyle konuşulduğu için aldatma var diyoruz. E, Fakat neyin ne olduğu mutlaka ortaya çıkacaktır. E, Kadın da Deniz Baysal da aklı başında bir insan. Durup dururken niye boşanma davası açsın? Onun da çok üzüldüğü bir şey oldu demek ki. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şu anda o olayın aldatma olduğu iddia ediliyor. Çok kibar, Yani çok hanımefendi, çok düzgün. Yani gerçekten tam bir ev kadını. Yani dört dörtlük bir hanımefendi Deniz Baysal. Ben onu çok araştırdım. Sizle daha önce de böyle bir konumuz oldu. Program sırasında yorum yaptığımızda araştırdım. Çok da sevilen bir kız. Anlatabiliyor evet, muyum? Ama bakın Bilal abi, bir kadının eğer ciğeri yandıysa her zaman bu konuda kadınlardan yanayım. Anlatabiliyor muyum? Eğer ciğeri yandıysa ve bu adam buna bakın yanlış yaptı ise, bakın ise diyorum burada, ise yani varsayım üzerine konuşuyorum. İse o zaman bunun cezasını çekecekler. Bu kadar basit. Yani ilahi adalet diye bir düzenek var dünyada. Zaten yaşadıklarından görürsünüz herkesin. Ama bu kadının içi yanıyor. Belli. Çok üzülüyor. Çok üzülüyor. Üzgün zaten. Bitik bir durumda kadın. Anlatabiliyor muyum? evet. Şimdi çekişmeli boşanma sürecine girdi. Şu adli tatil de bitmek üzere. Bitiyor. Duruşmaları Eylül ayının ilk günlerinde görülecektir diye düşünüyorum ben. Bir celsede olmasa da kısa sürede kadın istemedikten sonra boşanma gerçekleşir. Şeyde sosyal medyada yorumlarda e, Deniz'i salsana kadın boşanmak istiyor. E, Boğa burcu erkeği sadakatsiz olur. İşte bir daha aman uzak durun Boğa burcu erkeğinden. Yorumlardan bazıları bir kadın hayır diyorsa hayır demektir. Bunu anlamıyor musun be adam? Hala anlamıyor musun? Filan böyle yüzlerce yorum var. Barış Hürçü'ye hitaben yazılmış. Bunu doğru bulmuyorum. Ne olursa olsun arkadaş dayanışması filan diye bu şekilde özel hayatı, bir çiftin özel hayatı, karı koca arasına bir kere bu şekilde girmek doğru Asla değildir. kimsenin karışmaya hakkı yok. Adam bakın böyle bir şey Doğru değil. yapmış da olabilir iddia üzerine. Pişman olmuş olabilir. Karısıyla belki bir süreç geçirmiş olabilir. Belki her şeyi düzeltebiliriz diye çaba sarf etmiş olabilir. Ama kadın hala da affetmeyebilir. Bakın bunlar varsayım, anlatabiliyor muyum? Tabii tabii. Dolayısıyla o yazıları yazmak çok iğrenç. Yani siz o adamcağızın da ne hissettiğini bilemezsiniz. Belki bir şeytana uydu, bir hata yaptı. Karısından af diledi. Bazı insanlar bunu tolere edebilir, affedebilir, bazıları affedemez. Çünkü derler ya aldatmanın affı yoktur diye. Aldatmanın affı olmaz. Aşkı bozar, sevgiyi, evliliği, her şeyi bitirir. Yani o yüzden dolayı buradan herkese söylüyorum. Sadece erkeklere değil, kadınlara da söylüyorum. Aldatan kendini aldatır, sonunu düşünerek yapın. Adımlarınızı öyle atın. Bakın, bunun affı olmaz. Aldatmanın affı olmaz. Bununla ilgili ben şimdi kitap yazıyorum. Alacaksınız da, söyleyeceğim zaten DNR'larda satışını. Aldatmakla alakalı yazıyorum. Aldatan insan kendini aldatır. Evliliği de tüketir, bitirir. Bir defa aldatan insanın itibarı zedelenir. Bu bir erkeklik değildir. Anlatıyorum bunu. Her zaman söylüyorum. Erkekliğinizi adamlığınızla ifade edin ve açıklayın, ispat edin. Böyle aldatarak karınızı, hem de karınızdan alt segmentte insanlarla kendinizi bu kategorilerde rezil etmeyin, yapmayın. Tamam mı? O zaman evlenmeyin. Eğer gerçekten aldatmaya meyilliyseniz hiç evlenip insanların hayatlarını da karartmayın. Sonunda bir bakarsınız ki o ilahi adalet sizi vurur, sizin hayatınız kararmış. Onun için bakın, hep bu konuları geliyoruz, gidiyoruz, bu konulara giriyoruz. Evliliklerde 7 yıl çok önemli maalesef. 7. yıl evlilikte çok önemli. Bütün psikologlar da aynı şeyi söylüyor. Umarım düzeltirler. Dünyada düzelmeyecek hiçbir şey yok. Yeter ki yapan insan, hatalı insan hatasını kabul etsin, telafi etmeye çalışsın. Karşı tarafı nasıl kazanabilirime girsin. Ama bakın ne diyorum Bilal abi, her kadın bunu affetmez. Bazısı affeder gibi yapar. Numaradan. Evet. Bazısı gerçekten bulamayacağım ben böyle bir koca der. Ağlar salya sümük. Oysa ne kadar yanlış. Seviyorum der. Çünkü o bir artık şeydir. Tutku da değil. Onun bir adı var. Saplantı, hastalık halinde. Kocamdan başka olmaz der. O bir
bağlantıdır. Oysa bu dünyaya, biz dünyaya yalnız geldik, yalnız gideceğiz zaten. Hayat Evet. illa böyle bir erkek ya da bir kadının üzerine bağlantıyla devam etmiyor. Siz olun, tekrar sizi son kere uyarıyorum. Burada varsa bizi dinleyenler, aldatmayın kardeşim. Aldatacaksanız da evliliklere adım atmayın. Bir takım toplumun etik değerleri var. Çoluğunuza, çocuğunuza, yuvanıza, ocağınıza, ailenize yazık. Anlatabiliyor muyum? Bir de aldatıyor erkekler. Bir de evinin rızkını, evine harcayacağı paraları değersiz kadınlara harcıyor. Sırf onlardan onay alsınlar diye. İşte sen şöyle bir erkeksin, sen böyle bir erkeksin diye. Anlatabiliyor muyum? Onay alıyor. Zavallı erkek işi bunlar. Ah be, erkek Maalesef. olmak var. Erkek olsaydım ben, yemin ediyorum dört dörtlük bir erkek olurdum Bilal abi, senin gibi. Sen böyle iyisin canım. Nereden Senin çıkardın şimdi? Sen böyle iyisin. Kaan ne yapacaktı o zaman sen erkek olsaydın? Ya bak, konumuz Kocan bu değil, ne bak yapacak? nereden nerelere Kocan ne getirdin yapacak? konuyu Allah aşkına Bilal abi. Yapma etme Allah'ını seversen. Aman Allah'ım ya Rabbim. Evet. Kocan seni Yani çok seviyor. sevgiyi bak, ben burada başkalarına örnek veriyorum, anlatabiliyor muyum? Başkalarına örnek veriyorum, yapmayın diyorum, yapmayın. Benim ikinci evliliğim bu. Evet. Evet. Bu ikinci evliliğim. Ben evlilik kadınıyım Seda Sayan. Ha, olmadı, üçüncüye de yol var, rahat olsunlar. Hayır Ama efendim. böyle- Hayır, bak Kaan'a söylerim, böyle konuşma. Burada erkeğin memesinde piercing var. Piercing. Aa, gördüm, evet. Özge Özpirinççi ile kocası Burak Yaman Türk. Oyuncu bunlar, biliyorsun. Özge Özpirinççi ile kocası Burak Yaman Türk piercing taktırmış. Hadi kulağındaki küpe normal, alıştık erkekler, ben de taktım bir ara kulağıma küpe. Ama piercing meme ucunda erkekte bana ilginç geldi. Sen piercing taktırır mısın herhangi bir yerine? Aa, bana tam ters gelen şeyler. Bir dövme yaptırdım. Babamdan yıllar önce dayak yedim. 17 yaşında bir dayak yedim. Bak, kapatıyorum burada, görüyorlardır. Nasıl bir asker çocuğuyum. Allah'ım, adamcağıza çok ters geliyormuş böyle. Şimdi anlıyorum babama. Çok haklıymış. O yediğim dayak da babama gerçekten helal olsun. Allah ellerine sağlık versin. Bugünkü aklım olsa ben yapmazdım. Ne piercingi ya. Bunlar yani yanlış şeyler be Bilal abi. Yani düzgün insanların işi değil. Kadınlara bakıyorum, vücutlarında yer yok, dövme üzerine dövme, dövme üzerine dövme. Bu bir hastalık falan değil. Bu tamamıyla bir psikolojik eksiklik, bir travmatik bir durum bu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o piercing de zararlı. Bu arada onu da söyleyeyim. Sağlık açısından. Tabii. Araştırdım. Antik Mısır'da göbek piercingi kraliyet sembolüymüş. Antik Mısır'da Roma askerleri cesaretlerini göstermek için meme uçlarını deldirirmiş, piercing taktırırmış. Bu gelenek beden üzerindeki hakimiyeti ve sertliği temsil ediyormuş. Mesela Mayalılar ve Aztekliler dudaklarını ve dillerini deldirirlermiş. Kartacalılar burunlarına piercing taktırırmış. Burak Yaman Türk bu örneklere bakınca aslında en masumunu yaptırmış. Roma askerlerini örnek almış kendine. Meme ucuna piercing yaptırmış, ama ben hayatta böyle bir şey yaptıramam. Ben hayatta, yani hiçbir yerime. Yani ben bilmiyorum da bana dediler ki, ay işte dediler, bereket yollarını açıyor, işte şunu yaptır bunu yaptır, Ya bu sembolü, sen astrologsun dediler. Astrolojiyle ilgili var ya bizim haritamız, astroloji haritası, Evet. yuvarlak böyle, bütün Roma harfleriyle, Roman rakamlarıyla bütün burçları gösteren. Yaptırsana dediler. Yahu ben niye kendime eziyet çekeyim derime? Niçin etimden kan çıksın? Elzem bir durum değil ki bu. Gereksiz bir şey, saçma sapan. Onu ben Saçma kağıda çıkarırım, yazarım. Çıktısını alırım, çantama koyarım. Eğer bana öyle bir şeye inanıyorsam. Ne gerek var? Bunun şovunu mu yapacağım toplum içinde? Bedenimde bu var, ben astroloğum, onu mu diyeceğim? Gereksiz. Ama Bilal abi, bir kadın gördüm. İnanmazsın, dilini deldirmiş, dilini. Dedim Dilini. ya, Aztekler, Dilini. Mayalılar yapıyormuş onu. Evet, Aztekliler, evet, Mayalılar evet. dillerini, dudaklarını deldiriyorlarmış. Dilini Dudaklarını. deldirmiş kadın. Bir de şurasında var. Dilinde var. Affedersin, çok abbuyur, meme uçlarında var. Kim bilir bilmediğimiz hangi noktalarda var daha. Var Özel yani bunu bölgeler- yapanlardan.
özel bölgelerine yaptıranlar da var. Var Bilal abicim, çok kötü bir şey, aman Allah'ım yarabbim. Çok kötü bir şey. Aborjinler Avustralya yerlileri de burunlarına yaptırıyorlar. Burunlarını deldiriyorlar. Aborjinler. Ne anlıyorlar bundan ya? Çok çirkin şeyler. Var. Yani ben gördüm gözümle hatta nasıl yemek yiyorsunuz dedim. Hani nasıl yemek yiyorsunuz dedim yani bu dilinizin üzerinde piercingle nasıl yemek yiyorsunuz dedim. Evet. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç geçtiğimiz günlerde diziden çıkarılmıştı. Diziden çıkarılma sebebi belli oldu. Müge Dağıstanlı gazeteci arkadaşım yazdı. Çıkarıldığını öğrenince dedi ki bir sürü oyuncu çıkarılıyor. Bu kız da çok başarılı, Ceren Karakoç, dizide iyi de bir karakteri oynuyor. Herhalde piyango ona da vurdu dedik. İşin aslı şöyleymiş. Bu Ceren Karakoç 9 Temmuz günü eski Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Özge Özacar'la birlikte bir araya geliyor ve fotoğraf çektiriyor. O fotoğrafı da paylaşıyor. Dostlar notuyla paylaşıyor. Tekrar sayıyorum. Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Özge Özacar. Bunlar diziden daha önce ayrılan oyuncular. Müge Dağıstanlı, Ceren Karakoç'un buluştuğu oyuncuların Nilay'ı canlandıran Feyza Civelik ile husumet yaşadıklarını ve Nilay'ın onlarla hiç görüşmediğini, konuşmadığını yazıyor ve diziden çıkarılma sebebi bu paylaşımı oldu diyor. Şu paylaşım şu: Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek, biliyorsun, Evet. paylaşım bu. Nilay'ın hiç sevmediği tipler, dizide oynarlarken husumet yaşadığı tipler. Feyza Civelek, Nilay dediğime bakmayın. Ve Feyza Civelek, biliyorsunuz, Melis Civelek'in kızı, yapımcının çok sevdiği senaristin kızı ve diziden ayrılma şekli de şöyle olacak. Ceren Karakoç'un çıkarıldı ya diziden. Trafik kazasında ölüm senaryosu yazılmış. Yani senaristin kızının nefret ettiği arkadaşlarıyla bir araya gelip paylaşım yaptığı için, dostlar diye paylaşım yaptığı için diziden çıkarılmış ve senarist ona trafik kazasında ölüm senaryosu yazıyor. Ne dolaplar dönüyor ya. Ya. Dizi dünyasında. Ne numaralar dönüyor dizi dünyasında. Ne insanlar istedikleri gibi at oynatıyorlar. Peki dostlar. Şimdi arkadaşlar, Metruk Adam dünya genelinde Mert Ramazan Demir'in Netflix'te geçen sene yayına giren, bir yıl oldu. Metruk Adam dünya genelinde 31,3 milyondan fazla görüntülenme ve 48,1 milyon saatten fazla izlenme süresine ulaştı. Bunlar çok önemli rakamlar. İngilizce olmayan filmlerin haftalık küresel sıralamasında ikinci sırada. Bir sene aradan sonra Metruk Adam çok büyük bir başarıyı devam ettiriyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir daha bakıyorum. Mert Ramazan Demir'in bu başarısı her geçen gün röportajlarla, haberlerle, sosyal medyada ve dünya global medyada sık sık öne çıkarılıyor arkadaşlar. Evet, ve Afra Saraçoğlu'yla ilgili de yine dünya medyası artık bu işi sahiplendi. Pera dizisinin başlamasını isteyenler önce sınırlı bir fandomdu arkadaşlar. Afra'yı
çok seven bir fandom kitlesiydi. Bunlar arasında yabancı ülkelerden de arkadaşlar da vardı elbette ama şimdi kesin yayın tarihi belli oldu ya Peran. Yayın tarihi değil de yaklaşık yayın zamanı belli oldu ya, çok yakında diye resmi paylaşım yapıldı ya Disney Plus Türkiye tarafından. Artık global olarak Afra Saraçoğlu'nun bu Pera dizisinin başlayacak olmasına bütün medya sahip çıktı ve onlar için bulunmaz bir paylaşım fırsatı doğdu. Afra Saraçoğlu bugüne kadar olan başarıları, yaptığı dizilerin yarattığı etkiler sık sık o geliyor sektörü Tamam alt Aykut. üst etmeye, yapıları sarsmaya, izini bırakmaya, damgasını vurmaya o geliyor diye paylaşımlar globalde. Ekrana İşe geç gelmeden kalacağım önce bile diyorlar. ekrana gelmeden önce bile Pera'nın varlığının bir açılış şölenine ihtiyaç duymadan etki yaratabileceğini gösteriyor. Afra Saraçoğlu'nun etrafındaki sevgi halkası diye. Afra Saraçoğlu'nu öve öve Seyfer'le başlayan bu yolculukta Metruk'un yanında nasıl durduysak bir yıl sonra Pera'nın yanında da aynı kararlılıkla duracağız diye. Buna itirazı, lafı ya da cesareti olan buyursun kendi kendine konuşsun. Yok öyle parmak sallamak, yok öyle insanları özel hayattan vurmak. Mert Ramazan Demir de bizim, Afra Saraçoğlu da bizim. İkisine de sahip çıkıyoruz. Çok güzel. Söz sende. Evet, Ay Yıldız işe gidecekmiş. Senin için birazdan hızlı hızlı anlatacağım. Öncelikle çıkarmış olduğum doğum haritası şunu gösteriyor. Baştan şunu söylemek istiyorum. Şimdi beni hani yazmışsınız ya bana İpek Hanım 2-3 haftadan beri açıklayacaksınız. Siz benim çok değerlimsiniz. Bu yayın da Bilal abinin yayın olduğu için benim değerlim de Bilal abi olduğu için bana da bu sözü bana verdiği için ve güvendiği için benim mesleki yaşantımdaki durumuma ve konumuma bana dedi ki İpek sen bunların doğum haritalarını çıkar. Bunların doğum haritaları bende zaten nereden baksanız bir seneden beri var. Ama tabii ki bir takım geçişler önemli. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bunların zamanları var. Mesela bu zamanlardan bir tanesi çok enteresan. Ortak noktalar keşfettiğim için söylüyorum. Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki yerleşimi var. Mert Ramazan Demir'de. Şimdi Güneş Kova'da olduğundan dolayı baktığım zaman 12. evinde bir hareket var. Yani bu dönemde iletişimleri güçlü, sosyal çevresi çok aktif, inanılmaz böyle bir bazı şeylerin bir bağımlısı, hayata daha çok pozitif bakıyor. Bir dönem yorgunluk, iş hayatındaki yaşanan sıkıntılar dolayısıyla sıra dışı bir hayatı vardı. Şimdi sakın bakın burada kızmayın. Hani demeyin Mert Ramazan'ı ikisini de çok seviyorum. Bu sıra dışı hayat onun hareketliliği aslında yanlış anlaşıldı. Özgürlüğüne düşkün Afra'yı aldatıyor dediniz. Hayır değil. Bunu açıklamak için bu haritayı size sunuyorum ve söylüyorum. Dediniz ki bana Afra'yı aldatıyor, Kova burcu erkeği böyledir. Her Kova için geçerli bir şey değil. Mert Afra'ya aşık olduğu dönemde hiçbir zaman Afra'yı da aldatmadı. Onu da böyle yanlış yamalak konuşup sakın insanları da yanlış bilgilendirmeyin. Ve böyle bir şey yaratmayın, kaos yaratmayın. Bir defa İşle alakalı ne dediniz? Geçenlerde Bilal abi Eylül ayında bir dizi başlayacak dediniz. Ben Mert Ramazan Demir'e baktığımda 28 Ocak 98 ve güneş merkezli bir haritada tabii ki sanatsal yeteneklerini ve tam şans şakralarını ve enerjilerinin bu durumda aktif olduğunu görüyorum. Yani 18 Eylül tarihi az önce de söylediğim gibi hepimiz için geçerli olan bir tarih ay tutulmasından sonra. Afra ile alakalı bölümüne geleceğim merak etmeyin. Mertçiler için anlatıyorum. İkisini de ayrı ayrı söylüyorum ki ne demek istediğimi anlayınız diye anlatabiliyor muyum? Şimdi Güneş Kova'da olduğu için sıra dışı ve özgün bir kimliği var Mert'in. Kendine son derece güvenen, inanılmaz derecede özgüveni yüksek bir potansiyele sahip. Sosyal gücü yüksek. Onu böyle özgürlükçü olarak dışarılarda görüp de yok işte Afra'yı aldattı dediğiniz için açıkladım. Hayır değil. O böyle yaparak kendini daha çok güçlü kıldı. Ve özellikle 3 ay içerisinde yaşadığı sıkıntılarını bir Allah bir Mert biliyor. Siz bilmezsiniz. Herkes sıkıntısını anlatmak zorunda değil. Haritaların dediklerini anlatıyorum size. Ve gözlem yeteneği çok yüksek. Kova enerjisi ona yüksek bir entelektüel ve derinlik veriyor ve insan sarraflığını öğretiyor.
Ramazan Demir'in duruşu aslında çok daha değişecek, başka olacak. Dediniz ki yok işte işe giremeyebilir, işte eski Yalı Çapkını'ndaki özellikleri bulamayabilir, o ünü artık o popülariteyi kazanamayabilir tekrar dediniz. Hayır, daha çok gündeme gelecek ve dolayısıyla bazı şeylerde PR için yapıldığını buradan ortaya çıkarıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada bir şey daha var. Yüksek bir empati yeteneği var kendisinin. Şimdi Merkür Kova'da olduğu için korkunç derecede Kova erkekleri zekidir ve hızlı zihindir. Çok çalışır. Mert'in kafası hiç durmuyor. Uykuda bile çalışan bir yapıya sahip. Zaten bunu 8. eviyle 11. evi de okeyliyor. Anlatabiliyor muyum? Çok yoğun bir süreç. Her zaman böyleydi diyor. İletişim dili açık diyor. Doğrudan mesafeli ilişkileri var diyor. Bu aralar hareketlendi diyor. Bir yerlere gitmiş, biz bilmiyoruz, görülmüyor, yakalanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki yerleşimi onun aşkla ve ilişkilerde oldukça ciddi olduğunu gösteriyor diyor. Yani ciddi olmayan bir ilişkiye girmediğini ve kesinlikle bu konuyla ilgili de bir sorumluluk almadığını söylüyor diyor. Şimdi gelelim Afra'ya. Afra da tipik bir ateş kadını. Yani aslında ikisi sanki birbiriyle özdeşleştirilmiş. Birbirleri için yaratılmış. Çünkü Afra'ya baktığımda Mert'in sinirli halleri de var. Siz bilmezsiniz. Kova erkeği zor erkektir. Dolayısıyla sinirli hallerini tolere edebilen, bazen içine kapanabilen, bazen gözyaşlarıyla dertlerini Allah'la özellikle tevekkül eden de, Yay burcu çok tevekküldür. Yani inanılmaz. O böyle sürekli Allah'ın adını ağzından sürekli zikrederek hayata da enerjiyle var olduğuna inanır. Afra ile ikisinin baktığım zaman bir farklılıklar var. Sadece tek farklılık şu. Afra'nın başarı oranı %2 biraz daha Mert'ten fazla çıktı. Şimdi bana sakın kızmasınlar. Anlatabiliyor Hayır muyum? canım. Hayır, Sakın kızmam. kızmasınlar. Şimdi Afra'nın bu Balenciaga mıydı? Bak yine markaları unutuyorum. Bir markayla gitti. Balenciaga. Bir markayla sözleşmeler yaptı, önü açıldı. Tekrardan onu İtalya'dan Fransa'ya, Avrupa ülkelerinden Afra'yı çağırabilirler. Bulgari. Şimdi Mert de altta kalmadı. Kimse kusura bakmasın. Yani Afra bunu yaptı. Mert de peşinden geliyor, takip ediyor. Evet, şimdi merak ettiğiniz konuyu söylüyorum. Bunların ben haritalarında aşklarına baktığım zaman o alevli aşkın hala da kalpte devam ettiğini görüyorum. Vay. Kalple beyin doğru orantıda işliyor. Onu da görüyorum. Çünkü bunların 12. evinde bir sosyalite var. Ve bunları aynı yerlerde, aynı merkezlerde görüyorum. Bunlar farklı yerlerde değiller. Bana yazıyorsunuz. Yok işte Poyraz'la maça gitti. Poyraz'la tatile gitti. 4-5 defa Poyraz'la nasıl olur da yaptı diye. Çocuklar, Mert'in hayatında birisi olsaydı zaten olurdu. Son derece yakışıklı, son derece karizmatik, son derece kaliteli, önü açıldı. Bütün yapımcılar şu anda Mert'in peşindeler. Niye? Çünkü zaten Afra yolunu aldı gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Mert de yapacağını yaptı. Bakın bunlar geçen ay Ağustos'talardı. 3 aydan beri evde tadilat var. Cem Yılmaz'la aynı sitede ev almış ve tadilat var. Anlatabiliyor muyum? Afra o kadar mutlu ki hayatından. Geçen gün maçta mutsuz gördüm. Oturdu, bu kız niye mutsuz diye kurdum 2-3 saat. Ya ulan İpek dedim ya, işin gücün yok da Afra'nın mutsuzluğunu düşünüyorsun. Sen kendi mutsuzluğuna bir bak. Şekerden komalara girdim, pasta yedim, yatıyorum, hastayım. Hala ben Afra'yı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Neden diyorum Afra? Bugün mutsuzdu. Afra'yı mutsuz kılan neydi? Hemen ben doğum haritasına baktım. 29 açıda sert orada bir çıkış var. Güneş tutulmasıyla ay tutulması arasındaki süreçte Afra mutlu olmayacak zaten. Çünkü onun haritası bunu gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu mutsuzluğunu kalkıp da yok işte aşk hayatı Poyraz'a falandı, fişmandı. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Yapmayın. O yüzden dolayı benim görebildiğim bu. Ben Mert'i çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yolu başarılı olsun. Bir de Mert'in ailesine son derece saygım var. Öyle harika evlatlar yetiştirmiş o anne baba. Onları sizden sonra araştırdım, baktım. Dolayısıyla ben Afra'ya da baktığımda Afra da mülayim fakat Afra
birisi, bilmiyorum ama bir imaj maker'ı var gibi geliyor bu aralar. Bana göre öyle geliyor. Ve bu imaj maker'ı Afra'nın sanki tipinde, kıyafetinde yahut da tarzında oynatımlar yapıyor. Bunlar Afra'nın fikirleri olamaz. Yay kadını sabit, durudur, sadedir. Anlatabiliyor muyum? Bakın bir imaj maker girmiş onun hayatına belli. Bir bakıyorum bir şey var, bir çenede tekrar bir BCC, bir uzama, ciltte bir tuhaflıklar. Yani zaten güzelsin Afran, bunları yapmana gerek yok ki senin. Zaten güzelsin. Anlatabiliyor muyum? Bakın Mert her ilişkide tabii ki kırıcılıklar olabilir. Her ilişkide ayrılıklar olabilir. Onlar birbirini seven, birbirlerine aşık olan iki çifti biz bunları evet doğru Yalı Çapkını'yla tanıdık. Ama sonuç itibariyle uzun bir sürede bu ilişki devam etti. Bakın bitti demiyorum size. Devam etti. İpek Canbulat'a göre de devam ediyor. Çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum İpek. Ağzına Sakın buna sağlık. lütfen Bilal abicim itiraz etme rica ediyorum. Çünkü bazen itiraz ettiniz, yok Poyraz'la gördük, yok 4-5 defa işte oraya gitti buraya gitti, İspanya'da beraberler. Ben dedim ki dün ben onlarla alakalı bir aşk ibaresi görmek istiyorum. Yine beni alttan linçlediler. İpek Hanım, toplum içinde öpüşmek normal mi? Yahu kadın bunu Türkiye'de yapmıyor ki, İspanya'da zaten. Şimdi İspanya'da Afra mini mini eteklerle, elbiselerle sokaklara çıktı. O zaman bunu kınamadınız da şimdi bir el ele tutuşmayı, bir öpüşmeyi kınıyorsanız o zaman sizin sevgiye, aşka, saygınız, hürmetiniz yok demektir. Afra bunu Poyraz'la yaşamıyor. Afra zaten yaşayacağı kişiyle yaşıyor. Yarın öbür gün bunu göreceksiniz. Ekim ayından sonra da ben buradayım. Eğer gerçekten bunu kendim kutlayacağım. Bir mekanda kutlayacağım. Bu söylediklerimin de arkasındayım. Anlatabiliyor muyum? Evet, Sitoak yazmış. Ben Poyraz'ı çok beğendim, çok efendi adam. Olabilir, saygı duyuyorum fikrinize. Ben de Mert'i çok beğeniyorum. Mert'i çok beğeniyorum. Haza bir beyefendi, çok iyi bir aileye sahip, anne babaya sahip, eğitimli, maddi durumu da yerinde. Yakışıklılık had safha. Artık Türkiye'de onu starlar beğeniyor. Düşünebiliyor musunuz? Afra deseniz zaten benim gözümün bebeği. İkisi de mutlu olsunlar istiyorum. Hiçbir zaman ikisini ayıramam ben. Yok Mert şöyleydi, yok Afra böyleydi diye bir ayrımcılık yapamam. Neden yapamam? Çünkü bu ayrımcılığı eğer ben yaparsam o zaman ben bazı PR'cılara prim veririm. Anlatabiliyor muyum? Yapamam ben. Ben magazinci değilim. Haritalarını inceledim, söyledim size. Haritalarda kızdaki, Afra'daki sert açılı. Bu aralar mutsuz. Mutsuzluğunu başka şeye bağlamayın. Dün Lale Arzu da buna dedi. Mutsuz gördüm maçta. Ben de aynısını gördüm. Oturup üzüldüm ama ona bağlamayın. Allah mutluluk versin. Tamam mı? Allah mutluluk versin. Gerçekten Allah onların ayrıldı diyenlere de Allah, bakın ilahi adalet büyük. Bu yayındayız. Böyle şeyler söylemek hiç hoş şeyler, şirin şeyler değil. Beyninden şöyle anlayın. Kim ne geçirdiyse hangi duyguları Allah ona 1000 katını versin. Bu kadar basit. Noktalıyorum, haritalarda hala da sistem, beyin ve kalp orantılı, aşkla doğru orantılı görünüyor. Ne nefret var, ne kin var, anlatabiliyor muyum? Ne birbirleriyle bir tartışma, ne bir argüman, yani hiçbir şey yok. O yüzden dolayı içiniz, ruhunuz huzurlu olsun. Bazı şeyler açıklanmaz, bazı şeyler bildirilmez. Eylül'de ve Ekim ayında gelecek dizilere bakın. Bu dizilerde onların başarılarını daha çok görüp daha çok gururlanacaksınız. Bırakın aynı dizide olmasınlar da ayrı dizilerde olsunlar. Evet, hepinizi çok seviyorum. Saatimiz dolduğu için söylüyorum. Bilal abi biliyorum yayın bitti diyecek. Bununla ilgili olarak tekrar araştırmalardayım. Elime geçen bütün doneleri sizinle paylaşacağıma inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben bir magazinci değilim. Bu konu bana bir şey kazandırmaz. Yahut da bu konu bir reyting de değil. Burası bir televizyon kanalı da değil. Sevgili ve çok saygı duyduğum Bilal abimin, Bilal Özcan'ın kanalı o bu programı ele alıyor diye Afra'yla ona destek olmaya çalışıyorum ve sizler de çok seviyorsunuz diye araştırdım. Yoksa benim zamanım çok kıymetli. Onlara vereceğim zamanla ben otururum, danışanlarımla ilgilenirim. Onların haklarından alıp öteki tarafa vermem. Size saygımdan, sevgimden dolayı yaptım. Bütün izleyenler ve Bilal abinin aboneleri. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Güzel bir yayın ümit ediyorum. Lütfen DM'lerinizi Instagram'dan bekliyorum. Allah'a emanet olun hepiniz. Hoşça kalın. Öpüyorum kocam. Hoşça kal İpek'ciğim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık canım benim. Evet değerli dostlar, İpek Hanım'ın
Bu yorumunu epey zamandır bekliyordunuz biliyorum. Hem Afra ile ilgili hem Mert'le ilgili daha açık konuşmasını istiyordunuz kendisinden. O da sağ olsun yoğun işlerinden vakit ayırdı ve bu konuyu inceledi. Bugün de sanırım anlattıklarından sizler de memnun kaldınız. Peki, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Ben teşekkür ediyorum öncelikle Bilal abi size. Sağ ol. Gerçekten beni bütün bu abonelerinizle birleştirdiğiniz için ve beni ne kadar sevip sayıyorlar ki, ne kadar değer veriyorlar ki bana. Düşünebiliyor musunuz? DM'den bazen atarlı da yazsalar kırılamam, kızmam, bloklamam da sizi merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Şuramda gerçekten ayrı bir yeriniz var. Allah'a emanet olun tekrar. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ ol canım benim. Dostlar, beğen yapmadıysanız beğen yaparsanız mutlu olurum ve abone olmayan arkadaşlar abone olursanız bildirimlerinizi açarsanız size daha kolay magazinle ilgili bu güzel yayına daha kolay ulaşırsınız. YouTube'da sizlere ulaşır ve yayına başladığımızı haber verir. Bildirimlerinizi açmanız abone olduktan sonra çok önemli arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Yarın pazar Arzu Aslan nereden çıktı? Fahrettin Aslan'ın Arzu hanımı. Altıntaş. Fahrettin Aslan'ın Arzu Aslan. Arzu Altıntaş'la birlikte olacağız saat 18'de yarın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. İpekçim öpüyorum. Ben de öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşça kal.